Selamlar dikiş sınıfından, hep birlikte bu dantel bluzu keseceğiz ve dikeceğiz. Bu videoyu çekerken bize Esra Hanım yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz? Dantel kumaşlar nasıl dikilir? Nasıl kesilir? Hep birlikte izleyeceksiniz ama ilk önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Sorularınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Hadi şimdi gelin bu güzel bluzu hep beraber dikelim. Dikerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey desenlere dikkat etmektir. Kalıbımızı buna göre yerleştireceğiz. Bakınız dantel kumaşlarda böyle bir bütünlük vardır ve dantelin uçlarını bluzun ve kol ağzının ucuna denk getirdik. Kalıbımızı katlayarak yerleştiriyoruz. Burada dergisinin 2013 Mart sayısına ait 40 beden bir kalıp, aslında bluz kalıbıdır. Şimdi dantelimizin desenlerini birbirini takip edecek şekilde yerleştirdik. İğneledik. Ön ve arka ortalarına ve tabii ki düz boy ipine dikkat ederek bluz ucunda biraz uzatarak dantel kumaşın ucundaki şu dantel dilimleri de bluzun ve kolların ağzına denk gelecek şekilde koyarak kalıp yerleştirmemizi yapıyoruz. Her zaman söylüyoruz ki 40 kere ölçüyoruz, bir kere biçiyoruz. O yüzden kalıp yerleştirme ve kumaş kesimi aşamalarımız bazen dikmekten daha uzun sürebiliyor. Çünkü eğer bu kısmı doğru yaparsak, dikkatli olursak ve öngörümüzde iyi olursak dikiş kısmında zaten hiçbir sıkıntı yaşamayız. Pratik kesmeyeceksiniz, kalıpla çalışacaksınız. Bu da dikişimizin düzgün olmasındaki en önemli etkilerden biridir. Kalıbımızın düz boy ipliği etek ucu, dantel yönü dikkat edin. Bakın burada ölçüyorum ne kadar uzatacaksam, önden ne kadar uzatmışsam arkadan da o kadar uzatıyorum. Ve uzatacağım yeri ölçerken her iki kalıpta da ön ve arkada kalıbımın etek ucunun hangi çizgiye denk geleceğini ayarlıyorum. Burada ölçmeye, iğnelemeye ve kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz. Eğer fark ettiyseniz defalarca ölçüyoruz. Emin olsak bile yeniden kontrol ediyoruz. Mutlaka iğneliyoruz. Özellikle desen yönü, tüy yönü olan kumaşlarda, kareli ve çizgili kumaşlarda kumaş ağırlığı yerine iğnelemenizi öneriyorum. Kumaşın üzerine elini koyarak kumaşı oynatmadan 90 derecelik dönüşlere dikkat ederek ve dikiş payımızı 1-1,5 santim civarında vererek Esra Hanım kumaşımızı kesmeye başladı. Bakınız makasın dönüşüne ve bilek hareketlerine burada dikkat etmenizi istiyorum. Makasımızın alt ucu masadan havalanmıyor, elimiz kalıbın üzerinden kalkmıyor ve makasımızın ağzını tamamen açarak kesmeye gayret ediyoruz. Çizemedik kumaşı çünkü dantel kumaşı çizmek biraz zahmetli oluyor ama Esra Hanım benim 3 yıldır kursiyerim. Üstelik kendisi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini de aldı. Artık bu işte ustalaştığı için ama öğrenmenin de sonu olmadığı için benim kursiyerim olmaya aynı zamanda devam ediyor. O yüzden çizmeden ama ölçerek kumaşını kesiyor. Bluzun kalıp bilgisini açıklamalar kısmına mutlaka size yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Beden kendi bedeninize göre yapın ve mutlaka kendi bedeninizde olsa bile ölçü kontrollerinizi yapın. Çünkü esnemeyen bir dantel kumaş kullanıyoruz. Esneyen kumaşlarda biraz daha hata payını kaldırır durumda oluyor kalıplar ama esnemeyen kumaşlarda önceden ölçmezsek eğer sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şimdi sıra geldi kol kesimine. Kol kesiminde de dantelin desenlerinin ön ve arka bedenle aynı yere denk gelmesine dikkat ederek kalıpta işaretlerimizi alarak ve düz boy ipliğini ayarlayarak kol kalıbımızı yerleştiriyoruz. İstediğimiz kadar uzatabiliriz, istediğimiz kadar kısaltabiliriz. Aynı ön ve arka bedenlerde olduğu gibi dantelin ucundaki dilimli kısmı kol ağzına denk getireceğiz. Burada da iyi ölçmemiz gerekiyor. Tekrar kenara düz boy iplik işaretini kontrol ettikten sonra kumaşımızı iğneleyerek dikiş paylarını vererek keseceğiz. Elbette ki kalıplar üzerinde ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Ancak yaptığımız bu değişiklikleri de mutlaka kalıplarımızın üzerine not almamız gerekiyor.
Aynı kurallara dikkat ederek tekrar Esra Hanım kumaşımını kesti, dikiş paylarını verdi. Dantel kumaşların dikiminde makine iğnemizi doğru seçmemiz gerekiyor. Esnekse dantel kumaşımız, esnek kumaş iğnesi kullanacağız. Değilse normal düz dikiş iğnesi ama ince bir iğne kullanmakta fayda var. Tüm ölçümlerden sonra yaptığımızda ve baktığımızda kol ağzına dantelin deseninden dolayı denk gelmediğini gördüğümüz için, gördüyseniz eğer ve dikkat ettiyseniz o kısmını kestik. Şimdi iğnelerimizi çıkarıyoruz. Omuz dikişlerini dikeceğiz. Omuz dikişlerini dikerken de ince bir şerit koymanızı öneririm dantel kumaşlarda, güpür kumaşlarda ve tül kumaşlarda. Çünkü omuzun marullanmasını ve esnemesini önleyecektir. Esra Hanım parçalara tek tek overlock çekecek, overlockla birleştirmeyecek. Overlock ayarları her kumaşın kalınlığına, inceliğine ve esnemesine göre değişecektir. Sizin yapacağınız şey kendi dantel kumaşınızın özelliklerine göre overlocklarını ayarlamaktır. Overlockla ilgili çok fazla bu ayarlarla ilgili videom var. Oynatma listelerime bakabilirsiniz. Omuzlarını birleştirdikten sonra bakın omuzlarda şerit kullandık esnememesi için. Kollarını takıyoruz. Kollarını taktıktan sonra kol altını dikişi dikişine denk gelecek şekilde birleştirerek yan dikişi ve kol alt dikişini birlikte dikiyoruz. Kol takmakta da iki teknik var biliyorsunuz. Ya ilk önce yan dikişleri birleştiririz, kolu öyle takarız. Ya da eğer kumaş bize izin veriyorsa ve kalıp bize izin veriyorsa önce kolları takarız. Daha sonra kol alt dikişini ve yan dikişi birleştiririz. Bu tamamen modele ve kumaşa göre yapılır. Ne biri doğrudur ne diğeri yanlıştır. Onun da altını çize çize belirtmek istiyorum. Bakınız kesmek ve kalıp yerleştirmek uzun sürmesine rağmen neredeyse 10-15 dakikada bluzun dikimi bitti. Çünkü biz ilk önce hazırlık aşamasında çok dikkatli olduk ve ölçülerimizi hiç kaydırmadan ve oynatmadan, acele etmeden, üşenmeden kalıplarımızı yerleştirdik ve kestik. Overlock dikişinden sonra 1 santimden makine dikişini yapıyoruz. Makine ayarlarını gösteriyorum size burada. Ama dediğim gibi her kumaşa göre değişecektir. 11 numara düz dikiş iğnesi veya 8 numara düz dikiş iğnesi kullanabilirsiniz. Çok kolay dikildi. Yaka temizliğinde ise isterseniz elde oya yapabilirsiniz, dantel yapabilirsiniz, pervaz veya biye çalışabilirsiniz. Ama özellikle yakalarda asla yaka payını kıvırıp dikmeyin. Dikişte en yanlış tekniklerden biri budur. Sosyal medyada paylaşılan videolarda görüyorum ve gerçekten bu şekilde yapılabilir diyenlere de buradan eleştirilerimi sonuna kadar gönderiyorum. Yapmayın, olmuyor. Biz bunda ya oya yapacağız yani dantel yapacağız ya da pervaz veya biye çalışacağız. Esra Hanım annesine dantel ördüreceğini söyledi. Şu kenardaki oyaya uygun bir şeyle yakayı yapabilirsiniz. Yakayı daha kayık açabilirsiniz. Daha yuvarlak yapabilirsiniz. Yakayla ilgili istediğiniz değişikliği bu aşamada yapabilirsiniz. Daha kapalı da yapabilirsiniz yakayı. Bunu kesim aşamasında daha kumaşı kesmeden yapmanız gerekiyor. Son kontrollerimizi, ölçü kontrollerimizi, dikiş kontrollerimizi yaptıktan sonra ara ütüsü yapıyoruz ve yakayı temizlemeye geçiyoruz. Şu an hiçbir aksilik gözükmüyor. Son derece güzel bir kumaşmış. Üstelik bunu pazardan parça kumaşların içinden almış Esra Hanım. Güzelce hiç esnetmeden ve şeklini bozmadan bluzumuzu ütüleyip tabii ki mutlaka eğer fırsatınız oluyorsa manken üzerine de biraz dinlendirmenizde fayda var. Siz diğer hazırlıklarınızı yaparken, dikişe mola vermişken bir elbise askısına da asabilirsiniz. Son derece güzel, şık, zarif bir bluz oldu. İçine bir atlet tişört, tabii ki atlet dikimi videolarımdan bularak onları da izleyip dikebilirsiniz. Kol alt ve yan dikişlerin denk geldiği yeri görüyorsunuz, kaymamış. Dikişte bir ara ütüsü var, bir de biliyorsunuz ki bitmiş ütü var. Bu zamanda Esra Hanım şu an bitmiş ütüsünü yapıyor, iplerini temizliyor ve üzerine giyiyor. Son derece güzel oldu. Ben çok beğendim. Kendisi çok beğendi. Çok içine sindi. Yorumlarınızı bekliyorum ve oynatma listelerimdeki videolara bakmanızı öneriyorum.
Esra Hanım'a bu güzel çalışma için çok çok teşekkür ediyorum. Daima dikiş sınıfında kalın, daima sevgiyle kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Şimdilik dikiş sınıfından hoşça kalın. Sevgiler herkese.